zamanlar ormanda bir kulübede iyi kalpli ve güzel küçük bir kız yaşarmış ailesiyle birlikte. Annesi ve babası küçük kıza bir doğum gününde kırmızı başlıklı kadife bir pelerin hediye etmiş. Yeni pelerinini çok beğenen küçük kız mutlulukla dans etmeye başlamış. Nereye giderse gitsin pelerinini giymiş ve herkes onu kırmızı başlıklı kız ismiyle çağırmaya başlamış. Kırmızı başlıklı kızın çok mutlu bir ailesi varmış. Babası ormanda ağaç kesermiş. Çok fazla para kazanmıyor olsa da ailesini rahat rahat yaşatırmış. Bir gün kırmızı başlıklı kızın babası ve diğer bir ormancı odun keserken tuhaf bir şeyin ormanda koştuğunu görmüşler. Bu da neydi böyle diye sormuş ormancı. Sanki bir kurttu diye cevap vermiş kırmızı başlıklı kızın babası. Ona karşı dikkatli olsak iyi olur. Zira bu kurtlar aldatmakta çok becerikli olabiliyorlar. Bu konuşmanın üzerinden çok kısa bir süre geçmişken bir gün annesi kırmızı başlıklı kıza şu taze ekmekleri ve böğürtlen reçelini büyük annene götür demiş. Böğürtlen reçelini çok seviyor ve onu düşündüğümüzü görmek de büyük anneni mutlu eder. Ama ana patikadan ayrılma sakın. Baban ormanda sinsi sinsi dolanan bir kurt olduğunu düşünüyor. Söz veriyorum anne, ana patikadan asla ayrılmayacağım demiş kırmızı başlıklı kız. Kırmızı başlıklı pelerinini giymek için eline bir fırsat geçmiş olmasından dolayı mutluymuş. Çok geçmeden yola düşmüş kırmızı başlıklı kız. Patika boyunca hoplaya zıplaya yürüyor. Bir yandan da yolun kenarındaki güzel çiçeklere bakıyormuş.
başlıklı kız hiç korkmamış. Kurtun yalnızca nazik bir şekilde kendisiyle sohbet etmek istediğini düşünmüş. Büyükannemin evine gidiyorum demiş. Peki büyükannen nerede yaşıyor diye sormuş hain kurt. Ormanın diğer tarafındaki kulübede yaşıyor diye yanıt vermiş kırmızı başlıklı kız. Kurt, her ikisi de mideme layık, leziz birer yemek olacaklar diye düşünmüş kendi kendine. Kırmızı başlıklı kıza dönüp, aklıma bir şey geldi. Hadi bir oyun oynayalım demiş. Oyun oynamaya bayılırım diye haykırmış kırmızı başlıklı kız. Çok güzel demiş kurt. Şimdi ben uzun yoldan giderken sen de kısa yoldan gideceksin. Bakalım büyük annenin evine önce hangimiz varacak? Tabii ki hain kurtun aklında hain bir plan varmış. Önce kırmızı başlıklı kıza uzun yolu göstermiş. Sonra da hızla koşup kısa yoldan büyük annenin evine gitmiş. Çok kısa zamanda eve varmış ve büyük annenin kapısını çalmış. Kim o diye sormuş büyük anne. Kırmızı başlıklı kız demiş kurt sesini incelterek. Büyük anne yatağından kalkmış ve kapıya gitmiş. Kapının kilidini açar açmaz hain kurt içeri dalmış. Büyük anneyi yakalayıp gardıroba kilitlemiş. Onu hemen mideye indirmek istiyormuş. Ama kırmızı başlıklı kızın gelmek üzere olduğunun da farkındaymış. Kurt hemen büyük annenin gece yatarken taktığı boneyi kafasına geçirip büyük annenin yatağına yerleşmiş ve yorganı üzerine çekmiş. Tam da o sırada kırmızı başlıklı kız kapıyı çalmış. Kim o diye sormuş kurt yine sesini incelterek. Ben senin torununum demiş kırmızı başlıklı kız. Hadi durma orada da içeri gel, kapı açık demiş kurt. O sırada kulübenin içi karanlıkmış ve kırmızı başlıklı kız da etrafı pek seçemiyormuş. Buna rağmen büyük annesinin bir garip göründüğünü düşünmüş. Bu nedenle büyük anne nasıl da büyük kulakların var öyle diye sormuş. Seni daha iyi duyabilmek için tatlım demiş kurt. Ama büyük anne demiş kırmızı başlıklı kız. Senin gözlerin neden bu kadar büyük? Seni daha iyi görebilmek için tatlım. Ama büyük anne ellerinde kocaman. Seni daha iyi duyabilmek için tatlım. Sonra kırmızı başlıklı kız kurtun kocaman ağzını ve dişlerini fark etmiş. Daha iyi görebilmek için biraz daha yaklaşmış. Ama büyük anne dişlerin ne büyük. Seni daha iyi yiyebilmek için demiş hain kurt. Ve bir lokmada kırmızı başlıklı kızı mideye indirmiş. Kurtun karnı öylesine şişmiş ki büyük anneye yer kalmamış. Kurt evden ayrılıp tekrar ormana doğru koşmuş. Çok geçmeden kırmızı başlıklı kızın babasının yolu büyük annenin evinin civarına düşmüş. Uğrayıp büyük annenin halini hatırını sormak istemiş. İlk başta evde kimsenin olmadığını düşünmüş. Ancak sonra
Hain kurdu bir ağacın dibinde uyurken bulmuş. Davul gibi şişmiş olan karnına kulağını dayadığında "İmdat, beni buradan çıkarın" diyen bir ses işitmiş. Bu kırmızı başlıklı kızın sesiymiş. Oduncu çok ama çok mutlu olmuş. Keskin baltasıyla dikkatlice kurdun karnını yarmış. Karnını tıka basa doldurmuş olan kurt öylesine derin bir uykuya dalmış ki bütün bunlar olup biterken uyanmamış bile. Hiçbir zarar görmemiş olan kırmızı başlıklı kız kurdun midesinden dışarı fırlamış. "Babacığım, çok korktum" diye inlemiş. "Hadi gel şu kurda öyle bir ders verelim ki bir daha kimseye kötülük yapmaya kalkmasın" demiş oduncu. "Bana yardım et de biraz taş toplayalım." Sonra oduncu topladıkları taşları dikkatlice kurdun karnına yerleştirmiş ve hızlıca dikip kurdun karnını eski haline getirmiş. Kurt bir saat kadar sonra uyanmış ve ayağa kalkmak için çabalamış. "Oy karnım karnım" demiş. "Şu kız düşündüğümden daha ağırmış. Gidip biraz su içeyim bari." Yavaşça nehre doğru ilerlemiş kurt. Nehir kenarına ulaşınca su içmek için eğilmiş. Ama bunu yapar yapmaz midesindeki taşlar yüzünden